dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgü mü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlarım dokuma tekniği kullanarak yapmış olduğum bu bohem şal atkının yapımını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Evet, dokuma dedim arkadaşlarım. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle anneciğim bir genel görünümünü açarak. Şuradan tutarsak. Şu ucundan tut. Sonra da buradan. Evet. Şöyle görmelerini istiyorum arkadaşlarımın. Evet bakın. Böyle bir güzellik arkadaşlar. Evet, sabırsızlanıyorum. Hemen yapımına geçelim arkadaşlar. Şal atkımı yaparken arkadaşlar kullanmış olduğum ipim Nako Vals'in şöyle batik bir ipi ve şöyle Nako Paris'in tüylü bir ipi olacak. Öncelikle şalımızın enini arkadaşlarım, burası en kısmı, ne kadar uzunlukta istiyorsak o şekilde zincirler çekiyoruz. Sonra şöyle bakın, bir tane zincir üzerine bir alıyoruz, bir tane atlıyoruz aşağıdan zinciri ve kafes haline getiriyoruz. Bu şekilde devam edecek şalımız. Şöyle bakın, hemen bir tane alttan atlayıp ikincisine geçiyoruz şu şekilde. Şimdi bundan batik olandan kaç sıra istiyorsak diğer ipimize geçiyoruz daha sonrasında. Hani bunu mesela atıyorum 5 sıra 10 sıra yaptık. Daha sonra diğer bu ipimize geçiyoruz. Bununla devam ediyoruz bir 10 sıra. Sonra tekrar batik ipimize geçip onunla devam ediyoruz. Bu şekilde uzunluğunu dilediğimiz uzunluğa gelince bırakıyoruz artık. Şöyle bakın, hemen şöyle devam edeceğiz. Alıyorum ve dokuma gibi yapacağımız için böyle aralarından ip geçireceğimizden bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle yaptım. Evet, şöyle de aldım. Şimdi bir diğer sıraya geçerken de şu şekilde yapıyorum. Aldım arkadan ipimi ve çektim. Bir tane zincir çektim. Devam ediyorum. Bu bir önce alt sıradaki ikili trabzanlarımızın üzerinden alıp şu şekilde yaparak devam ediyoruz. Evet, bu şekilde. Evet arkadaşlarım, şimdi bu enini az önce başlamıştık gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu bakın 3 sıra ilk başta batik iple yaptım arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. 3 sıra kafeslerimi yaptım. Sonra 2 sıra siyah olan ipimi kullandım araya. Sonra 2 sıra batik olan ipimi tekrar kullandım. Ve daha sonra 10 sıra şeklinde siyah olan ipimi kullandım arkadaşlarım. Sonrasında siyahı 10 sıra yaptıktan sonra 2 sıra batik ipimi kullandım. 2 sıra tekrar siyah ipimi kullandım. Sonra 10 sıra şeklinde batik ipimi kullandım. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlarım. Şimdi batik ipimizi bitirdikten sonra siyah ipe geçiş yapacağız. Onun için 2 sıra siyah ip kullandım. 2 sıra batik ip, 10 sıra siyah ip kullandım. Sonra siyahı bitirdikten sonra batik yapacağımız için bu onluyu batik ip kullanıyoruz. 2 sıra, 2 sıra siyah, 10 sıra batik. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı dilediğimiz büyüklüğe, yani boy olarak dilediğimiz boya geldiğinde bırakıyoruz artık. Ve dokuma işlemine geçiyoruz. Bu modelimizin, yani yaptığımız ölçümüzün şöyle ipimizi alıyoruz ve tutup ilk baştan şöyle tutup sona doğru götürüyoruz. İyice götür anneciğim biraz. Şöyle getirdim.
Sonra buradan geri dönüyorum. Yani bir ölçü alıyorum. Bu ölçüyü her zaman biraz fazla alın. İp bağlama, yetmeme durumu olmasın diye arkadaşlar. Şöyle mümkünse benim yaptığım gibi böyle yere sererek yaparsanız daha rahat edersiniz. Şöyle bakın. Bir miktar şey olduktan sonra fazla bir şekilde kesiyorum. Bu bizim ölçümüz olmuş oluyor. Daha sonra benim elimde arkadaşlar şöyle bir tığ iğnem var. Bakın. Tığ iğne. Bu şekilde bir şey yoksa başka çatal iğneyle de yapabilirsiniz. Çatal iğneye ipinizi geçirip böyle yaparak devam edebilirsiniz. Şimdi bunu da arkadaşlar bu dokuma işlemini de 2 sıra batik, 2 sıra batik, 2 sıra siyah, aynı burada yaptığımız gibi 2 sıra batik, 2 sıra siyah, 10 sıra bu batik ipimle devam edeceğim. Daha sonra ise 2 sıra tekrar siyah yapacağım. Tekrar 2 sıra batik ip yapacağız. Sonra siyah iple bu geçirme işlemini yapacağız. Şimdi geçirme işlemini de şu şekilde yapıyoruz. Bakın ben burada 2 sıra batik ipimi yaptım. Şöyle buradan daha net belli oluyor. 2 sıra batik yaptım. 2 sıra siyah yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Bu da 6. yerim olacak. Şöyle alıyorum arkadaşlarım. Bu ölçerek taktığım ipim. Şöyle aldım. Buradan bir sabitliyorum önce. Herhangi bir kayma yapmasın diye. Şimdi bakın burada dikkat etmeniz gereken birini az önceki yapmış olduğum şu 5. yerimi bakın şu şekilde alttan şu şekilde almışım. Bunu ise üstten alıyorum ki daha güzel gözüksün. Bakın deliklere bakın. Deliklerin her birisinin içerisinden bir alttan bir üstten geçirerek bir bakıma dokuma gibi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle tuttum. Bakın çekiyorum ipi. Şöyle çok sıkmadan böyle hafif geniş bir şekilde devam ediyoruz. Bakın şöyle tuttuğumuz zaman nasıl belli oluyor yapacağımız yerler. Bir alt bir üst yaparak devam ediyoruz. Evet, şu şekilde. Buraya da dediğim gibi aynı burayı örerken yapmış olduğumuz işlemi devam ettireceğiz ve bu şekilde bütün bu delikleri dokuma yapar gibi yaparak tamamlayacağız. Daha sonra kenar kısımlarına geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle bakın. Bir alt bir üst. Kalın uzun bir iğne ile de yapabilirsiniz bu işlemi. Bakın geldim sona şöyle. Şimdi bu ipim bakın fazla. Hemen şöyle biraz çekiştiriyorum onu. Dar olan yerler varsa bu ipi yediriyorum araya. Fazla da kalsa fazlasını da kesebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu da şöyle kesiyorum. Ve buraya bunu bağlıyorum. Daha sonra buranın yapılışını da göstereceğim sizlere. Şöyle kaçmasın diye tutunuyorum arkadaşlarım. Evet bu şekilde. Şimdi 6. sıra yaptık. Bunu 10'a tamamlayacağız. Sonra 2 sıra siyah yapıp 2 sıra batiklikten sonra tekrar 10 sıra siyah ipimizle aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Evet burayı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlarım ben şimdi bu dokuma işlemini tamamladım ve bu kenar uçlarına bakın şu şekilde yerler yaptım. Bunun nasıl yapıldığını şimdi sizlere hemen göstermek istiyorum. Daha sonra da kapanışa geçeceğiz.
Diğer tarafı da tamamen göstereceğim sizlere. Evet, şimdi buradan bu kenar olduğunu farz edelim. Yani şurası. Şöyle bakın. Aynı burada yapacağımız işlemi yapacağız. Şöyle girişimizi yapıyoruz ipimizle. Önce ipi tutunduk. Öyle düşünün. Sonra 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Sonra üzerine alıyoruz. Hemen yanına giriş yaptık. Aldık. Üzerine alıyoruz. Şu ip içinden geçirdiğimiz ipimiz arkadaşlarım. Onu da aldım şu şekilde ortasından. Bir de bu tarafından alıyorum. Ve hepsini birlikte topluyorum. Sonra 20 tane zincir çekiyorum. İlk kenar bu şekilde başlayacağı için bunu göstermek istedim önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet, şimdi ise üzerine bir alıyorum. Hemen yanındaki bu zincirin içerisine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bakın şöyle. Sonra hemen bir yana geçiyorum. Yine üzerine alıyorum. Yandaki 4 zincirin içerisine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 oldu. 3, 4. Devam ettim. 1, 2, 3, 4. Bir tane daha yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Bakın nasıl güzel kıvrılıyor şöyle. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar hemen sıraya gelen şu zincirimin içerisinden giriş yapıyorum ve kaydırarak buradan devam ediyorum. Şöyle her bir zincirimin içinden kaydırarak kenar yerime geliyorum. Farklı şekillerde de bitirebilirsiniz arkadaşlarım. Son olarak buradan da şöyle ikisini birlikte alıp kaydırarak bağlıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Geliyorum arkadaşlarım, bakın. Şuranın içerisine, bu benim kutucuklarımdan bir tanesinin kenarı. Hemen buradan giriş yapıyorum. Buraya sık iğne ile bağlıyorum. Sonra bir yandaki kutucuğa geçiyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirden sonra yine aynı şekilde bakın üzerine aldım. Buradan bir üzerine alıyorum. Hemen bu geçirmiş olduğum ipin arasından giriş yaptım, aldım. Sonra bir de diğer kenarından ve birleştiriyorum. Sonra 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra buradan giriş yapıp buraya kaydırma ile bağlıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Geliyorum, bakın şu aşağıya, buraya sık iğne ile bağlıyorum. Yani şöyle bir yaprak gibi yapıyorum, küçük. Hemen yan tarafa geçiyorum. Ben bundan 2 tane yaptım. Daha fazla yapabilirsiniz arkadaşlarım. Bunları daha az yapabilirsiniz. Ama 2 tane böyle daha güzel gözüktü gözüme. Evet, şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektik. Üzerine bir aldık. Bakın buradan aldım. 1, 2, 3. Birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geliyorum. Buradan giriş yapıyorum. Kaydırarak bağlıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Geliyorum, aşağıya ekliyorum. Sonra bir tane daha birlikte yapalım. Yan tarafa geçtim. Sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3 zincirimi çektim.
Üzerine bir aldım ve aynı işlemi önce buraya yapıyorum. Topladım. Şöyle 2 tane yer yapmış olduk arada. Şimdi 20 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane zincir çektim. Üzerine bir aldım. Hemen bakın şuradan girişimi yapıyorum. 4 tane ikili trabzan yapıyorum içerisine. 2 3 4 bir yana geçtim. 4 tane ikili trabzan, bir yana geçtim. Yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir yana da aynı şekilde 4 tane ikili trabzan, 1 2 3 4. Sonra hemen buradan giriş yapıyoruz ve kaydırarak devam ediyoruz. Bakın şöyle çiçek gibi duruyor arkadaşlarım. Evet, şimdi son olarak buradan da girişimizi yaptık. 1 2 3 zincir çektik. Aşağıya iniyoruz ve buraya sık iğne ile bağlıyoruz. Sonra yana geçip 1 2 3 yine 2 tane küçük yapraktan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çektik. Birleştirdik. 1 2 3 zincir çektik. Aşağıya iniyoruz. Ve böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle de bir görüntü elde ediyoruz. Evet arkadaşlarım, bakın kenarlarını da bu şekilde tamamladım ve görüntü bu hale geldi. Şöyle uzaktan da göstereyim sizlere. Bakın şöyle. Evet, yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.